Günaydın. Bugün 12 Temmuz 2025 Cumartesi, saatlerimiz 10.06. Burgaz'dan, otelimizden ayrıldık. Bugün Bükreş'e kadar, Romanya Bükreş'e yaklaşık 320 kilometrelik bir sürüşümüz olacak. Buradan, Burgaz'dan Rusçuk'tan Tuna Köprüsü ve Bükreş yapmayı planlıyoruz rotamızda. Burgaz'dan çıktıktan sonra tekrar görüşürüz. Bugün hava şartlarında herhangi bir sıkıntı yok. Rahat bir sürüş olacak. Havada çok aşırı sıcak değil, çok aşırı soğuk da değil. Sakin bir sürüş yapmayı planlıyoruz. Çok da uzun bir rotamız yok bugün. Aslında konu şöyle, biz bugün cumartesi sabah İstanbul'dan çıkıp direkt Bükreş'e sürmek istiyorduk. Bunu bölmek istedik. 700 küsür kilometreydi. İlk gün için biraz fazla olacaktı bu kilometre. Hem yorgun başlayacaktık. Böyle ikiye bölmüş olduk. Daha sakin, dinlenerek geçmiş olacak 2 gün. Çünkü ertesi gün Bükreş'ten sonra uzun bir sürüşümüz var. Peki tekrar görüşmek üzere dileğim. Burgaz'dan çıkıyoruz artık yavaş yavaş. Bu arada Bulgaristan'da trafik kuralları ciddi şekilde riayet ediliyor. Yani Burgaz'da en azından ana caddelerde gördüğümüz bu. Fakat Dereköy tarafında, Dereköy sınırını geçip Burgaz'a gelene kadar arada ne yazık ki yüksek hacimli motorlarla araba konusu yağdıracağın Bulgaristanlı vatandaşlar mevcut. Orada biraz dikkat etmek lazım. Çünkü herhalde bizden öğrenmişler. Viraj kese kese devam ediyorlar. Yurt dışında bu navigasyonda hız sınırlarının bu şekilde göstermesi çok güzel. Bizde yok. Türkiye'de niçin yok bilmiyorum. Google niçin böyle bir çalışma yapmamış. Herhalde ilerleyen süreçte bir düzenleme yapacaklardır. Evet, Burgaz'dan çıkış yaptık fakat her tarafta radar ve kontrol var. Hem radar aracı var, seyyar radar aracı gördük 2 tane. Kamera sistemleri var her tarafta ve dolayısıyla hız sınırlarına zaten herkes uyuyor gördüğünüz gibi. Böyle gidiyoruz. Bu ne zaman bitecek bilmiyorum. Yani biz bu yoldan ayrılacağız birazdan. Bütün herkes de hemen hemen birkaç kişi böyle hariç her şey uyuyor. Uyumayan çok lüks araçlar oluyor. Bunlar da herhalde tanımlı plakalar mı ya da bizim gibi çakarlı araçlar mı? Türkiye'deki gibi bilmiyorum. Bu arada buraları yeni asfaltlamışlar herhalde bizim için. Herhalde cillop cillop asfalt. Baksana şeyler burada. Bobcat'le silindir. Bu arada silindir de Bobcat gibi zaten. Bu arada Mazda'nın çok güzel modelleri var burada. Birkaç tane gözüme çarptı. Ciddi güzel SUV'ları var. Türkiye'de artık Mazda zaten neredeyse bitti gibi. Evet, arabaları güzel, sorunsuz. Ama Türkiye'de evet, buradan sağa doğru ayrılacağız artık. Bu yaya geçindeki çocuklar çok enteresan, böyle heykeller koymuşlar. Uzaktan. Ama güzel, uzaktan yavaşlatıyor seni. Yani böyle bayağı uzaktan tedirgin oluyorsun orada biri olduğu için. Güzel bir mantık. Evet, doğru yere girdik, tamam, süper. Evet, bir de sıkıntı ne biliyor musun? Cumartesi sabah. Millet artık gezmeye gidiyor, tatil. Aytos'un içinden de çıktık. Fakat cumartesi sabah olması sebebiyle böyle herhalde tatile ya da gezmeye giden
kitle sayısı fazla, trafik oldukça yoğun. Bu arada dün gece Burgaz'da yaşadığımız problemi anlatayım. Burgaz'a biz saat 6 gibi geldik. Otele işte giyin, duş al falan çık derken saat 7 oldu. Yanımızda leva yoktu haliyle. Hani o taksi işini, çünkü taksiyle bizim otelimiz biraz dışarıdaydı. Yani dışarı derken 2,5 kilometre kadar mesafedeydi. Sofya'da ve Bulgaristan'da özellikle Tax.me diye bir uygulama var. Uber yok. Uber çalışmıyor Bulgaristan'da. Tax.me uygulamasını kullanarak Uber'in benzeri istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ona güvendik. Dolayısıyla Lari bozdurma ya da bir yerden otele gelmeden önce alma gibi bir girişimde bulunmadık. Neyse sonra öğrendik ki Tax.me uygulaması Burgaz'da çalışmıyormuş. Dedik hani kredi kartıyla ödeme yapabileceğimiz bir taksi var mı otele? O da yok dediler. Peki size bir otel, hani fena bir otel değildi. Burgaz'ın büyük otellerinden biri. Euro change edebilir miyiz dedik. Hayır dedi. Nerede yapabiliriz dedik. İleride benzinci var dedi. Benzinciye gittik. Benzinci de change edemezsiniz. Sadece şehrin içine inmeniz gerekiyor dedi. Şehrin içi 2,5 kilometreydi. Dün motor kullandıktan sonra hem yürüyüş oldu. Hava da güzeldi. Yürüdük. Orada da leva. Alamadık. Çünkü change ofislerin hepsi kanun gereği saat 8'de kapanıyormuş. Yemeğimizi yedik. Saat 11 civarıydı galiba. Biraz gezindik. Happy Grill'e gidemedik. Çok fazla sıra vardı. Beklemek istemedik. Acıkmıştık zaten. Dönüşte gözümüz kesmedi yol yürümeyi. Yani aslında yürüyebilirdik. Hava iyiydi. Bir taksiye sorduk. 7 levaya götürür dedi. Dedik levamız yok. Sana 5 euro verelim. Bizi götür dedik. Bu arada leva euronun yarısı gibi düşünün. Yani 5 leva 2,5 euro gibi. Neyse sonunda arkadaşla 7 euroya anlaştık. Bizi otele getirdi. Dolayısıyla Burgaz'da bu arada restoranlarda falan hiçbir yerde euro geçmiyor. Yakın süreçte euroyu geçeceklermiş. Gelirseniz aklınızda olsun. Yani yanınızda eğer taksi ya da bir ulaşım aracı kullanacaksınız, toplu ulaşımda da aynı sıkıntı var. Restoranlarda kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Ama marketlerde mesela ufak marketlerde kredi kartı geçmeyen yerler var biraz. Onlarda asla euro kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla aklınızda olsun. Eğer gelirseniz yanınıza biraz miktar leva almanız iyi olacaktır. Bilmiyorum. Biraz arayı aç. Bir kopuyorum senden. Evet, bir yol çalışmasına geldik. Yol maalesef oldukça kötü. Bizlik bir sorun yok. Biz geçebiliriz. Fakat şu arkadan gelen Porsche mi? Ferrari mi? Onu kestiremedim bir türlü. O buradan nasıl geçebilecek bilmiyorum. Aynadan görüyor musunuz bilmiyorum ama biz biraz toza maruz kalacağız. Burası ne kadar böyle bilmiyorum. Biraz gidelim bakalım.
Çok yatma. Yastıklar tozlu şu an. Yol da çok tozlu zaten. Evet, tahminimiz kadar uzun değilmiş mesafe. Yaklaşık 1 kilometre kadar geldik. Evet çok uzun değil. Evet, şehir içinden kurtulduk. Güzel yollara geldik sonunda. Bu yol üzerinden Rusçuk, Tuna Köprüsü ve Romanya'ya giriş yapacağız. Tuna Köprüsü'nde bir tadilat olduğu ile ilgili birkaç haberde okumuştum. Devam ediyor mu ya da ne kadar sürede geçebiliriz bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz onu. Onu da size aktarırız. Bu arada hem Romanya hem Bulgaristan ikisi de artık Schengen bölgesi olduğu için herhangi bir sınır kontrolü yok. Büyük ihtimalle oradaki eski gümrük kapılarını transit olarak geçmiş olacağız. Biz bu yolda biraz sürelim. Hava sıcaklığı da 30 dereceye düştü. Şimdilik planlamış olduğumuz ilk hedefe, yani benzin takviyesi için bir 80 kilometremiz var. Sosis çantadan bahsedelim. NC ve sosis çanta malum. NC'nin yakıt deposu arka selenin altında olduğu için sosis çanta bize çok eziyet olmadı. Daha çok yakıt almadık. Yani ilk Türkiye'den çıkarken aldığımız yakıt hala bizi götürüyor şu an. Daha Bulgaristan'dan yakıt almadık. Bugün ilk defa alacağız. Bu arada Burgaz'dan itibaren her taraf ayçiçeği gözünüzün alabildiğine ve buğday ekili. Adamların boş bir arazisi yok. Evet, şeyde kalmıştık. Yakıt bugün alacağız. Bize sosis çanta çok sıkıntı yaratmıyor. Çünkü sökmesi çok basit. 4 tane klipsle söküyoruz ve şu an bize böyle ciddi bir sele konfor rahatlığı sağladı. Çok sıkıntı yaratmıyor. NC'nin de sosis çanta dezavantajını biraz azalttığı bir yakıt tasarrufu var. Az yakıyor. Biz de çok dadadat gitmiyoruz zaten. Yaşlarımız artık 50'ye merdiven dayadı. Dolayısıyla sevdiklerimiz ve bizi sevenleri üzmeye hakkımız yok. Onun için olgunca, hiç acelemiz yok. Eğlencemiz A noktasından B noktasına keyifle varabilmek. Bu yolu kullanacak arkadaşlar için yol fena değil, güzel. Fakat kamera ne kadar çıkıyor bilmiyorum. Yolun hem sağ hem solu. Herhalde anladığım kadarıyla buralar çok kar tutuyor ya da buzlanma mı oluyor? Ciddi tuz yığını var. Dolayısıyla konumlanmamızı ona göre yapıyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Bu taraf komple buğday. Bu taraf ayçiçeği. Geri kalan da yeşillik zaten. Orman. Yani boş bir arazileri yok adamın. Çok güzel evler var arada ya. Genelde böyle harabe gibi. Neredeyiz? Vesilanova. Bakımsız gibi gözükse de sanki hepsi böyle toprak, taş ev. İşte kerpiç.
Arada çok güzel yapılmış evler de var. Yol boyunca böyle bir sürü iri ufaklı kasabanın içinden geçtik. Buraya yaklaştığımızdan beri tır ve kamyon trafiği de biraz arttı yalnız. Hiç yoktu yolda. Burada şu an hem bu yolda geçemiyoruz. Burası da belediye resmi bir binası. Yok, geçemezsin, hayır. Bayağı bir süre böyle geçemeyeceğiz bunu Fuat. Burada sakin sakin sür. Hafif de serinlemeye başladı gene. Böyle ısı farkı bir anda hissedilir şekilde değişiyor. Yeşilliğin getirmiş olduğu bir fayda. Krakow'u ve Arat'ı beğeneceğimizden eminim. Yani görselleri çok güzeldi çünkü. Krakow'da yapacağımız şeyde tuz madenine çıkacağız ya sabah. Otelden motorları alacağız. Orayı gezmek için yanımıza bir tane ayakkabı mı alalım? Botlarla biraz zorlanabiliriz orada çünkü. Yani ben de botu, kaskı orada nerelere bırakacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Bakarız, onlara bir çözüm. Ya da orada otopark var. Birisi demiş, otoparkta güvenlik kulübesi var. Güvenli yanına bırakabiliyorsunuz, merak etmeyin demiş de. Konuşuruz, öyle bırakırız en kötü. Biraz Polonya çünkü hırsızlık konusunda Popülitesi varmış evet. Hatta diyorlar, kredi kartı kullanırken meblağı kontrol edin. Fazla yazıyorlarmış. Evet, Şüven'e geldik. Buradan hep Varma'ya bir yol var. Biz soldan devam edeceğiz. Dinlenme noktamıza geldik. Biraz dinlenelim. Kahve içelim. Biraz sıvı tüketelim. Yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Burçuk olacak. Burgaz'dan buraya kadar çok güzel 2 tane dağ yolu vardı. Onları kullandık. Bir tanesinin asfalt kalitesi güzeldi fakat aşırı şekilde yama vardı. Yamalar da bizi bazen konumlanma ve viraj için gereğinden fazla korkuttu maalesef. Onun dışında yol çok eğlenceli ve güzel. Evet. Hı. Tamam. Evet, ilk benzincimize geldik. Buradan ilk depomuzu dolduracağız. Sonra da size toplam yakıt, kilometre ve maliyet hakkında da bilgi veririz. Bakalım. Evet, buradan Bulgaristan'dan ilk benzinimizi aldık. 2.49 leva, 9.27 litre aldık.
Toplam 23 leva tuttu. Bunları sizinle paylaşırız. Şimdi sosis çantayı geri takma eziyetini yaşayacağız. Evet, mola verdik, biraz dinlendik. Motorların karnını doyurduk. Kendi kahve ve sıvı ihtiyaçlarımızı hallettik. Yola koyulduk. Bükreş'e kadar 176 kilometremiz kaldı. Yol buralar artık biraz rüzgarlı hale geldi. Yusuf Köprüsü'nde ve tahmini olarak herhalde bir 80 ya da 90 kilometre civarı kaldı. Buralarda haberleşiriz. Çok güzel ya. Evet, gerçekten çok güzel. Gözünüzün alabildiği her yer sapsarı şu an. Herhalde bir firmanın, yani böyle LG, işte LG mi artık, LG mi okunuyor. Bu mısır tarlalarında dikkat et, hep sağında solunda LG diye kırmızı bir şey var, tabela var. Onlar herhalde bir firmanın, anladığım kadarıyla bir firmayı temsil ediyor. Gördüm. Çünkü bu kadar fazla ayçiçeği belli ki bir firmanın işi. Yani bireysel ekim değildir bu. Az kaldı. 28 kilometre sonra ayrılacağız. Bir şey kalmadı. Zaten oradan sonra da çok yolumuz yok yani. Orada bir 15 29 diyor bak ha. Evet. Tuna'dan dolayı işte. Ya orada yol çalışması var mı yok mu, nasıl geçeceğiz bilmiyorum, bakacağız işte. Oradan dolayı veriyor, yoksa Tuna'dan sonra yol o şey yardır git yani. Ya da orada gümrük kapısı kalktı ya, hala onu hesaba katıyor bir saat, bilmiyorum, o da olabilir. Güzel bir tesis varmış bu arada. Nedir bilmiyorum. Bir gölet. Bir otel belli ki. Bükreş'e de çok fazla bir yolumuz kalmadı. 106 kilometre civarı bir yolumuz kaldı. Fakat bu yol boyunca çok fazla radar çevirme, kamera var. Genelde hem navigasyondan takip ediyoruz sınırları, hem de diğer araçlardan diye.
yaklaştıkça yolda maalesef ciddi yoğunlaştı. Bunda herhalde cumartesinin olmasının da etkeni var. Bayağı bir konvoy halinde gidiyoruz. Çok da sollayamıyoruz maalesef. Karşı taraf da konvoy olarak geliyor sürekli çünkü. Ama akıcı, yani 80-90'la kimi yerlerde 100-110 gidebiliyoruz. Tuna Köprüsü'nde en son bir tadilat var diye bir paylaşım görmüştüm. Hala geçerli mi bilmiyorum. Ne kadar hızlı geçebiliriz onu da bilmiyorum. Çünkü 87 kilometre galiba yolumuz kaldı ve 1,5 saat veriyor. 1 saat 40 dakika veriyor hatta. Sanırsam o köprüdeki trafikten kaynaklı bu. Orayı ne kadar hızlı geçeceğiz göreceğiz artık. Burada çok güzel. Düşük CC, büyük CC, chopper, racing. Herkes birbirine selam veriyor. Biz de herkese selam veriyoruz. Herkesin selamını da alıyoruz. Evet. Neydi? Sosyal medyada NCX gereğini yapar. NC gereğini yapar. Valla 3,5 litre yakıyor ortalamada. Çok dadadat gelmiyoruz. Tabii bastığımız, gaz açtığımız yerler de dolayısıyla depolar çok rahat 300 kilometre bizi götürüyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık onunla ilgili. Biz daha sık benzin alırız diye tahmin ediyorduk. Ama DC görevini yaptı diyelim. Çok ilginçti. Burgaz'dan beri gözünüzün alabildiği her taraf ayçiçeği ekili. Yani korkunç bir ayçiçeği üretimleri var. Bazılarında dedim ya LG diye bir tabela var kırmızı. Herhalde o bir firmanın tabelası. Bu arada ben 1.83 boyundayım. Bu tur camını ailemizin motor bisiklet aksesuarcısı GP'den aldım. Fakat bunu taktıktan sonra ne yazık ki tüm rüzgar baskında patlamaya başladı. Çok konforsuz hale geldi ki kulaklık açıda kullanmama rağmen. Sonra bir arkadaşın önerisiyle bu deflektörü aldım. Bu şu an için bir çözüm oldu. Bu setup'la da yani 160-170 km gibi hızlara çıktık. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı şu ana kadar önce. Tabi bu yaşatmayacağı anlamına gelmiyor. Çok hızlı kırılabiliyor anladığım kadarıyla ve grupta paylaşanlar var. Onun için cama genelde dikkat ediyorum. Ama şu ana kadar bir vida yerlerinden ya da herhangi bir yerinden bir çatlama söz konusu değil. Ki bu 2021 model ve bazı serilerine şu ilave parçayı yapmış. Bir Fatih'e bakayım. Geldim. Ne yapalım? Duydun? Hayır sağa doğru düz gidiyoruz yani. Düz gidiyoruz. Anladın demek istedim. Tamam düz gidiyoruz. Geçeyim mi öne? Tamam. Evet, Budapeşte diye artık tabelamızı gördük. Evet.
Budapeşte'yi takip edeceksin artık. Evet, Rusça'ya geldik. Tuna Köprüsü'nden Romanya'ya doğru geçiş yapacağız şimdi. Sınır bölgesini navigasyon kıpkırmızı gösteriyor. Sınırda bildiğim kadarıyla artık kontrol yok. Transit geçiş yapmamız gerekecek. Bakalım. Bu arada Romanya'da da motosikletler için vinyet yok. Bu çok güzel bir kültür ya. Çok güzel çalışıyor. Bir tek Türkiye'de maalesef çalışmıyor. Evet, sınırda bir kontrol var. Ama ne kontrolü bilmiyorum. Biz ne kadar bekleyeceğiz? Biz ne yapacağız bilmiyorum şu an burada. Bakalım, deneyip göreceğiz. Fatih. Şuradaki öbür yeşile gitsene. Bildiğim kadarıyla sadece Vignet kontrol yazıyor bak. Heh, geçiriyor değil mi direkt? Tamam. Kontrol ne var? Bir sor bakalım. Geç herhalde. Mi? Ne soruyor? Tamam, transit geçebiliyoruz. Peki bunlar ne kontrol Fatih? Burada gel, benle gel. Benle gel. Benle gel. Beni takip et burada. Gel. Sen beni takip et abiciğim. Ya gel. Orada ne işimiz var abi? Tuna Köprüsü'nden Bulgaristan'dan Romanya'ya geçiş yapıyoruz. Köprüde tek şerit tarafı tadilat içinde. Dolayısıyla gidiş ve dönüş sıkıntılı. Bunlar da bu tarafı kestikten sonra Bulgaristan'a doğru geçiş yapacaklar.
köprünün yarısı Bulgaristan'a, yarısı da Romanya'ya ait bildiğim kadarıyla. Yanlış bilgi aktarmayayım. Romanya tarafı daha bakımlı diye biliyorum. Bulgaristan'da yeni yeni tadilata başladı diye biliyorum. Tabi bu uzun bir süreç olacak belli ki. Çünkü bir sene önce de aynı şekilde tadilattaydı. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bilgi vermeyeyim. Bir tarafı, yani Romanya tarafı 1952, Bulgaristan tarafı 1954'te mi başlanmıştı? Ya da bunun tam tersi olabilir. Ya da verdiğim bilgi tamamen yanlış olabilir. Bir kontrol edersiniz. Insta 360 düşmezse iyidir. Bakalım bizi durduracak mı? Biz şöyle geçelim. Evet, gördüğünüz gibi artık kontroller yok. Transit geçiyoruz. Darısı ülkemizin başına. Burada da hep ayçiçeği ekili. Ayçiçeği ve buğday, her taraf. Arabanın arkasındasın değil mi? Görmüyorum seni. Tamam, gördüm. O seni sollamaya çıktı. Bırak sollasın, tamam. Bak burada da aynı şeyin LG'nin tabelasıyla şey var. Ayçiçeği yağı ekili. Demek ki bayağı uluslararası bir firma herhalde. Kiralayıp ekiyor her tarafı. Bu arada bendeki 17 dakika diyor. Kaç kilometre diyor? 7 kilometre diyor. Bu arada şu bak, 2 tane şato gibi yer var burada. Bize rehber anlatmıştı. Bir tane de onun karşısında var. Bunlar 2 kardeşlermiş. Böyle parayı bulup bu halde ev yapmışlar. Şato bildiktin yani. Bu. Bir tane de bunun karşısında var. Bu bitirebilmiş, karşıdaki bitirememiş. Bak gördün. Şu görüyorum adamı gördün. Bu adam bak ölmüş. Yapamamış. Bu bitirmiş. Bu arada Bükreş'e giriş yaptık artık. Bükreş. Bükreş güzel bir şehir ya. Hoş bir şehir. Ya tabii biz güzel şehir diyoruz da biz neresini geziyoruz? Biz Old City'yi geziyoruz işte. En turistik mekanı geziyoruz. Bize güzel geliyor. Onun dışında yani işte hani onun dışında diğer çevresi nasıl? Ya da illaki çok kötü yerleri vardır da. Ama Old City'si güzel. Biraz vizörü açmam lazım, hava almam lazım. Ciddi sıcak. Bu raylara dikkat et. Yani dik geç, lastiği yatay öpüştürme. Görmedim adamı ya. Sesini duydum da son anda baktım.
Yo. Direksiyon. Gidon dans ediyor. Ha şey. Arka yüklü ya. Zayıf kalıyor. Ön geziyor yani. Diyorum ya tek teker gidiyoruz diye. Şimdi buralarda terbiyesizlik yapmıyoruz. Yani hani yapacağımız yerler olur illaki ama artık affola. Biz düz devam edeceğiz. Hatta şuraya giriyorum abi, gel. Nasıl burada Türkiye gibi arkadan ezmezler bizi diye tahmin ediyorum ama. Buranın şeyi de harika Fatih. Transilvanya bölgesi var ya. Abi hayatta göremeyeceğin nadir coğrafyalardan biri. Oraya git yani. Muazzam bir şey. Raylardan dikkatli geç. Buradan değil, bir sonrakinden döneceğiz. Burası nasıl bir yer çözemedim şu an. Gel abi. Buradan döneceğiz. Fatih karşımızda, gördün arkadaşı. Ha. Burası da protokol yolu. Burası gece çok güzel, aydınlatmalı falan böyle. İzleriz. Karşımızda da Çevişoğlu'nun sarayı var. Gece aydınlatması çok güzel. Evet, onu arıyorlar ama. Romanyalılar. Evet. Kimle konuştuysak herkes aynı şeyi söylüyor. Açaydım kollarımı sana diye heykelini yapmışlar bak. Bu ne? Okuyamadım, bakacağız şimdi. Bu amca Six Packs'ti falan. Biz buradan dönüyoruz. Buradan dönüş var mı la? Vallahi döndüm Fatih, gel. Bilmiyorum. Navigasyon dön dedi, bilmiyorum. Bakayım, bizden başka dönen yok bu arada. Vallahi Google'a cezayı kesersiniz. Geldik. Evet, Romanya'daki otelimiz Otel Triumf. Binayı beğendik. Fiyatı da çok uygundu. Tuttuk. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Sizinle paylaşırız. Evet, kompleks Otel Triumf. Vallahi çok güzel gözüküyordu. Bina çok güzeldi. Odalar falan öğrenci yurdundan bozma. Ama otel çok güzel. Orada bir şey yoksa evet edelim. Bir bak bakalım oraya. Fatih, burası çok güzelmiş ya. Şuraya girseydin ya. Oraya park yapılmaz dedin. Evet, Bükreş'e geldik. Triumf Otel'de kalıyoruz. Otel binası gayet güzel. İçerisi. Odalar maalesef eski, yurttan bozma bir otel. Eski bir resmi yapıymış burası. Otelin mimarisi, bahçesi çok güzel. Fakat odalar
işte vasat ama temiz. Herhangi bir sıkıntısı yok temizlik konusunda. Şimdi duşumuzu aldık. Biraz dinlendik. Havada çok sıcak. 36-37 derece. Uber'le Bükreş'in içine Old City'ye inip karnımızı doyurup tekrar gelip dinleneceğiz. Yarın biraz rotamız uzun. 600 kilometre sürüş yapacağız. Bol ilçelerden geçen bir yol olacak. Dolayısıyla çok hızlı seyredemeyeceğiz. 600 kilometreyi navigasyon 7,5 saat gibi gösteriyor. Yarın da ayrı bir video yapmış oluruz onunla ilgili. Yarın Macaristan sınırına Varat'a gideceğiz. Bir günde orada konaklamış olacağız. Size otelin bahçesini de gösterelim. Otel gerçekten keyifli bahçesi. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum binayı. İnternetten de araştırırsınız. Otoparkı kendisine ait müstakil bir otoparkı var. Gayet güvenli dediler. Biz gene de kilitlerini taktık her ihtimale karşı. Zaten GPS takip ve alarm da mevcut. Burası güzel bir otel. Aklınızda olsun. Old City'ye de yaklaşık olarak 3 kilometre uzaklıkta. Çok uzak değil. Uber'le 18 RON'du galiba. Yaklaşık 400 TL'ye falan inebiliyorsunuz. Evet, Old City'ye geldik. Uber'le. Şimdi biraz gezip sonunda karnımızı doyuracağız. Gece ne kadar gösterebiliyorum ama bilmiyorum. Bükreş'te atamız. Evet, karnımızı doyurduk. Bükreş yaşıyor. Her taraf ana baba günü, kalabalık. Bükreş'te hayat var diyor. Ana caddeye çıkacağız, Uber yapacağız, otele geçeceğiz. Biraz dinleyelim. Yarın rotamız biraz uzun çünkü bugün de sıcaktan çok yorulduk. Burada sonlandıralım. İyi akşamlar. Peri var ya peri. Diğer videolarda O bana şeyden, üzere dileyelim. Instagram'dan yazdı. Neyse, oteli de gösterelim biraz. Otelden de bilgi verelim. Burada geceliği 600 TL'ye kalıyoruz. Burayı da Ocak ayında tutmuştuk. Booking üzerinden 2 yıldızlı bir otel. Bu şekilde. Bakınız. Night. Eski resmi bir binaymış burası. Sonradan öğrenci yurdu olarak hizmet vermiş belli bir süre. Daha sonra da otele çevirmişler. Her şey çok eski. Temiz ama, otel temiz ama her şey çok eski. Bildiğiniz öğrenci yurdu tamamen. Bu taraftaydı bizim oda. Odaların bazılarında klima var, bazılarında yok. Biz
özellikle klimalı seçmiştik. Tabii dediğim gibi öğrenci yurdundan bozma diye. O da bu şekilde arkadaşlar. Banyo ve son derece eskiler. Şöyle açayım. Burada bir portmanto gibi bir şey var. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Bir odamız bu şekilde. Yerler parke. Gacır gucur ses yapıyor. Bir tane çok güzel balkonumuz var. Balkon da her odada yok bu arada. Bilginiz olsun. Şu odayı tekrar göstereyim. Ya odanın temizliği gayet uygun. Gayet temiz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Balkonumuz da bu şekilde. Şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum tabii. Kalınabilir mi? Kalınabilir. Konum olarak da güzel. Tekrar iyi geceler diliyorum.